Interlaken'e geldik. Karavanımızı bu hemen istasyon yanında bir tane otopark var. Oraya bıraktık. 5 saate kadar 5 frank diyor. Sonrası Allah kerim. Şimdi biz Interlaken turunu başlatıyoruz. Sizler de abone olup beğenirseniz seviniriz. Bu seyahatin en heyecan verici ikinci durağı diyebilir miyiz buraya? İkinci. Yani hani sırayla gidiyoruz ya 1-2 şeklinde, yoksa hani şeyden Evet. değil. Öneminden dolayı değil. Evet, Hallstatt'tan sonra bizi heyecanlandıran İsviçre. İsviçre ve burada şimdi Interlaken denen bölgeye geldik. Burası böyle 2 tane gölün ortasında kurulu olan bir şehircik, kasaba. Dur araba geliyor. Araba gidiyor. Şimdi burada çok fazla doğa harikası yapılacak şeyler var. Şey iniyor. Yok, teleferik. Bir şey. Ne o? Finiküler. Finiküler iniyor. Şimdi biz önce buradan bir şelaleler bölgesi var. Bir oraya gideceğiz. Lautenbrunnen adı. Lautenbrunnen galiba. Sonra muhtemelen oradan da başka bir şey daha yapmayı planlıyoruz ama hani burada yapılacak etkinlikler çok fazla var. Ama bütçeyi sarsma potansiyeli de çok fazla olan şey. Çünkü yani basit 20 dakikalık tren bileti bile gidiş dönüş 22 CHF. O yüzden fiyatlar bir tık pattı. Neleri yapabileceğiz, neleri yapamayacağız. Göl turları falan var. Neyse şimdi biz 62 numaralı trene binip Lautenbrunnen'e gidiyoruz. Evet, tren yolculuğumuz bitti. Lautenbrunnen'e geldik. Şimdi ilk şelalemizi göreceğiz. Zaten gelmez hemen şelale karşılıyor sizi. Kaç? 72 şelale miydi burası? 72. 72 şelale. Zaten her... Yanısı da küçük var. Böyle hani küçük hepsini bence saymışlar gibi. Muhtemelen. Şimdi buradan çıktıktan sonra bir 10 dakika 12 dakika falan kasabanın içinden yürüdükten sonra bu şelalelerin arkalarına ve içlerine girmeye başlıyorsunuz zaten. Bakalım, merakla bekliyorsun. Bu arada benim beklediğim kadar soğuk değil. Ben daha soğuk olacağını düşünüyordum burası. Hava şu an çok güzel bence. Tam ama keyifli. yukarılar serindir kesin. Bakalım. Hadi o zaman gidelim. Adamlar otomatta peynir satıyorlar ya. Neyse. Yavaş yavaş biz tırmanışa başlayalım. Şimdi şuradan şöyle tırmanıp şelalenin arkasına doğru gideceğiz. Muhtemelen şu ağacın olduğu yerlerde falan ben nefessiz kalıp bayılacağım. Güldeniz beni uyandıracak üst tarafa çıkana kadar. Ondan sonra nefesimi açtıktan sonra oraya geldiğim sırada diye sesim çıkacak diye planlıyorum. Bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Haydi. Hafiften yalan bilgi vermiş olabilirim. Bayılmadım. Biz ne Japonya'da ne tapınaklara tırmandık. Ha yavrum. Koyar mı burası? Ama bu ondan biraz daha zorlu gibi. Çünkü Evet. yani oradaki basamaklar biraz daha derin. Daha yavaş yükseliyordu. Burası hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu gençken gezin evladım dememin ne demek olduğunu anladım. Gezebiliyorken gez. Neyse şimdi tırmanışı tamamladık. Şelalelerin içine doğru gidiyoruz. Bir tünel yapmışlar. Onun içindeyiz. Yalnız ne olursa olsun nefesimiz kesin ikimizin de. Evet. Çok dar tünellerden geçiyoruz böyle. Hemen böyle yağmur yağıyormuş gibi şelalelerin arkasına geçmeye başladık. Yerler inanılmaz ıslak. Halde şelaleden dolayı hazırlıklı gelmekte fayda var bu arada. Burada insanlar durmaya başladı. Belki şelalenin merkezi. Çok fazla yağmur başladığı için ben de her yere yağmurluğumla giderim. Buraya hırkayla geldim ya. Böyle ayağınızda kayma potansiyeli olan, ihtimali olan bir ayakkabı varsa sakın gelmeyin buraya. Kaya kaya bir hal olursunuz. Çünkü böyle
ince ince her yer ıslanmış ve çok kötü kayıyor. Ama bu sene de şelaleye girmedim demem ya. Girdin de diyemezsin sanki. Girmedim de diyemem sonuçta. Biraz ıslandı. Evet. Çok güzel ya. Ben şelaleye bayılıyorum ya. Şu an inanılmaz mutluyum. Altına girmek yasak değil mi? Altına cesareti olan varsa girsin. Bu kadar yüksekten akan bir suyun. Muhtemelen böyle taş gibi acıtır bunlar. Yukarıdaki kaotik alandan vesaire de inşallah düzgün çekmişimdir. En azından bir şeyler çektiğimi düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlıydı, eğlenceliydi. Çok dar bir yer, ıslak, kalabalık. Sıkışık. Bir yandan da işte kameraları falan da hani şu an hepsinin su koruması yok. Hani suya dayanıyor ama sıçramaya falan dayanıyor. O kadar koruması yok. Bir yandan da onları da korumaya çalışıyorum. Bir yandan da bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Çok eğlendim yukarıda ya. Gerçekten çok eğlendim. Ben çünkü şelaleyi seviyorum. Keyifli bir yerdi bir de. Güzel de yapmışlar. İnşallah size de nasip olur. Yani binek arabayla ya da böyle 5 metre, 5,5 metre civarında bir karavanınız varsa buraya kadar direkt şelalenin yanındaki otoparka kadar gelebilirsiniz bu arada. Merkeze bırakmak zorunda değilsiniz. Bizim karavan böyle girer ama hani huzursuzluk verir mi vermez mi çok emin olamadım. Bir de açıkçası trenle seyahat edip etrafın manzaranın da doya doya ben de tadını çıkartmak istedim. Ama aklınıza bulunsun yani özellikle ki araç kiralayıp geldiyseniz ya da küçük karavanınız varsa buraya kadar gelebilirsiniz. Burası direkt şelalenin önü. Hardar Kulum'a çıkış fiyatı 2 yetişkin 88. Hardar Kulum'a çıktık. 44 CHV gidiş dönüş bir kişi. 2 kişi 88. 3 kişi diye devam ediyorum. Yani buraya kadar gelmişken dedik verelim madem çıkalım. Çünkü bayağı bir yüksekte ve işte bir 1340 mıydı? 1323 öyle öyle bir bir şey şey yazıyordu. yazıyordu. Ve çok ciddi bir şeyle böyle diklikle, teleferikle çıkıyorsunuz. Tam tepe noktada hem Tun Gölü'nü hem Biryans Gölü'nü görüyorsunuz. Böyle en tepe noktada yer alıyor. Güzel bir seyir terası var, restoran var. Şu an ben durdurayım. Şurası, şu parmağımda göstereyim. Şurası Tun Nehri. Tun aynı zamanda Kral Tun vardı. Prensesindeki Kral Tun'da geldiydi. Sen bu seyahat boyunca sürekli o Yok prense atıfta bulunuyorsun. Giray öyle demişler. Yani kişileri seçerken böyle seçmişler de. Ha. Buradan mı almış? Evet. Allah Allah. iddia listesindeki takımlardan almışlar. Ha. Öbür tarafta Biryans Gölü. Telaffuzumuz doğru olmayabilir. Çok emin değilim ama yazarız buralara. Yani Şurada şu an birisi yamaç paraşütü yapıyor. Bu kameraya büyük bir ihtimalle yansımayacaktır. Diğeriyle çekebilirsem çekeceğim. birisi değil bayağı bir insan yamaç paraşütü yapıyor bu arada. Sen şu anda bir tanesini hani çektin ama bayağı bir yapan gördük. Allah bilir o kaç CHV'dir. Şu an her şeyi para olarak görüyor. Evet. Biraz böyle cimri seyahati gibi oldu ama gerçekten hani çok büyük bir seyahatte olduğumuz için bütçemizi hesap ederek hareket etmek zorundayız. Yani daha biz seyahatimizin %50'sine gelmedik şu ana kadarki noktada. Bir de burası gerçekten her şeye para isteyen bir nokta. Yani oraya bin, oradan ona git, oradan oraya git derken ve bunların hepsi minimum 20 ve üstü ile yapılıyor. Yani şöyle herhangi bir şeyde bir yerde kaldığınız zaman konaklama vergisi olarak verdiğiniz vergi bile çok yüksek burada. Yani her ülkede neredeyse her şehirde büyük şehirlerde konaklama vergisi vardır ama buradakiler çok pahalı. Neyse O yüzden hani biraz böyle şey yapıyoruz. Siz de böyle bütçenizi hesap edecek demişim. Bütçenizi toplayacak bazı öneriler gibi şey yapabilirsiniz. Bu arada buraya çıkabilirsiniz, yürüyerek çıkabilirsiniz. Çıkmak ortalama 2,5 saat, inmek de 1,5 saat sürüyormuş. 4,5 kilometre kadar bir mesafesi var. Patika bir yoldan çıkılıyormuş. Yani patika için biri çok kötü yazmış, biri bir şey yazmış. Çok manzaralı değil demiş falan.
Size kalmış. Ben sadece şu anda hani şu mevsim itibariyle biraz da yağışlı havada gelirken patikanın bazı bölgelerini gördüm. Onlar ıslak yani hani düzgün ayakkabıyla gelmezse sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, şimdi buranın birazcık tadını çıkaralım ha. Son olarak bir de burada tam üst noktada, tepe noktasında bir tane restoran var. İnsanlar restoranda bir şeyler yiyip içebiliyor ve fiyatları da İsviçre standartındaymış. Öyle özel olarak farklı, pahalı değilmiş. Geçerken baktım ben orada. Halbuki Uludağ gibi geçirselerdi ya. Evet. Geçirmek derken. Geçirmek derken aklımıza direkt Uludağ geliyor. Üçüncü, bir şey söyleyeceğim. Burada şu an havada 5 kişi varmış. Dedim ama sana. 6 kişi. Demek ki yeni mi kalktılar acaba? Evet, dikkatimiz bu kadar da hızlı dağılıyor. Sanki söylediğimiz duyuyormuş gibi yamaç paraşütçüleri tepemize kadar geliyorlar. Hello Kitty'li. Vallahi Oha. bak bu müşteri çekme çabası. Bu pazarlama stratejisi. Bakın siz de böyle buraların tepesinde uçurabiliriz diye. Çok iyi ya. Çok güzelmiş ya. Gerçekten kaç para acaba? Bilmiyorum. Falan fakirlik ruhuma geldi yani. Ha, burada da ama çok keyifli gibi duruyor. Ama benim yükseklik korkum ne olacak ya bu son 30'dan Yaşlandık sonra ama. başlayan. Neyse var Kadir var bizim Kadir. Antalya'ya gelirsen Fethiye'ye gelirsen abi uçuracağım ben seni diyor ama çok da güven Başka bir vermiyor. şekilde uçurmasın. Bilmiyorum, çok da bilemedim. güven vermiyor. Kadir sana selam olsun. Madem bir daha mı geleceğiz dünyaya noktasına geldik buraya çıkınca bari oturup bir de bir şeyler içelim yiyelim dedik. Buraya oturduk çünkü çok güzel manzaralı bir yer var burada. Şöyle hemen şuradayız. Bahsetmiştik. Yani fiyatlar da gerçekten aman aman bir şey değil işte 26 euroya falan geliyor mesela bir burger menüsü. Yani bu arada İsviçre fiyatları için normal fiyatlar olduğu için hani çok yani İsviçre'de aşağıda Interlaken'de de bir şeyler yiyeceğiniz zaman o da zaten aynı fiyat olacak. Yani Evet. öyle bir fiyat farkı yok. Pizza mesela 23,50 frank falan hani öyle düşünün. İçinizi ısıtacağım diyorsanız çorba 10. Bira da mesela 7. Hadi bir daha mı geleceğiz? Hadi bakalım. dünyaya? Duruma göre bir sonraki videoda eve dönüyoruz videosunu izliyor olursanız bilin ki bizim paramız bitti. Bütçe bitti. Kredi de çıkmadı bize demektir. Güzel memleket. Güzel. İyi de bakmışlar. Güzel memleket olmak yetmiyor. İyi bakmak da önemli. Ne demişler? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ mı olur? Aynen. Dağ olur. Bağda bir şey vardır yani. Bah 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 bah. Ya bir de şöyle bir şey hani bağcıyı mı yiyeceksin, üzüm mü yiyeceksin? Bağcı niye yiyeceğim? Bağcıyı dövmeyle... Bağcıyı niye yiyesin ya? Bağcı... Bağcıyı dövme. O başka bir şey yani. O başka bir konu. Atasözleri De öyle değil işte. ters. Şimdi biz bu Interlaken'e geldiğimizden beri şuna şaşırdık. İnanılmaz Hintli turist var ama Öyle böyle değil. Çok. şimdi naçizane biraz gezdik biz bu zamana kadar ve hiçbir yerde biz bu kadar Hintli görmedik. Yani Çinlisi normal, Japonu normal falan hani hiç bu kadar Hintli görmemiştik. Şimdi merak ettik bir ChatGPT'ye soralım dedik. Meğersem bunların çok ünlü bir tane yönetmeni burada zamanında romantik filmler çekmiş. O yüzden Hintliler için burası romantizmi ve zenginliği sembolü haline gelmiş. Hatta öyle ki İsviçre'nin o kadar çok tanıtımını yapmış ki bu yönetmen. Adını unuttum şimdi yazarız buraya. Bu bölgede Interlaken bölgesinde adamın heykeli varmış. Bronz bir heykeli dikilmiş Allah. İsviçre tarafından. Çok enteresan ya. Ve ek olarak da tam bu Mayıs-Haziran dönemi Hindistan'da da okulların tatil olduğu bir dönemmiş. O yüzden de hani onların da ekstradan bir tatil dönemi. İsviçre'yi de ayrı bir seviyorlarmış. Bu yüzden burası inanılmaz Hintli kaynıyor. Çok acayip. Yani ben hiç bu kadar Hintli turist görmedim. Yani bu kadar Hintli turist ancak Hindistan'da görürsünüz. Acayip ya. Şimdi biz yaklaşık 6-6,5 saattir buradayız. Ödediğimiz fiyat 10 frank. Yani yaklaşık 11 Euro'dan 550-600 lira falan ediyor. Şimdi teknik olarak çok pahalı. O ayrı konu ama bu kadar turistik bir yeri düşündüğün zaman bir de bu arada turistik yerin en merkezindeki otoparktayız. Aslında ucuz. Şöyle
Düşününce Taksim'deki otoparkları, isparkları falan bıraktığınız zaman daha fazla ödeyebiliyorsunuz. Aslında pahalı ama düşününce bu kadar turistik bir yer içinde normal gibi geliyor. Yani bu arada işte bu kadar saat. Bu saatten sonra bu arada 12. saate kadar tamamlasak da 10 frank fiyatı. Dediğimiz gibi Interlaken iki tane gölün ortasında. Zaten anlam olarak da göllerin arasında gibi bir kelime anlamı var. Bu Brienz miydi? Bu Evet. Brienz. İsmini karıştırmamak için Güldeniz'e soruyorum. Bu taraf böyle. Şu ileride Kamp TCS diye bir kamping alanı var. Buranın en popüler kamp alanı orasıymış. Geceliği yaklaşık 75 frank civarında 2 kişi için bu arada. Yani kişiler, çocuklar vesaire artınca o da artıyor ya da karavanın boyutu. Bizim için gecelik 75 frank gibi bir ücreti var. Aynı şey gibi işte karavana ayrı, kişi başı ayrı. Tabii şey gibi Yunanistan'daki o kamp alanları var ya bizim genel olarak popüler. Zampet Ha, yok, Mitari falan ondan gibi hani konumuna, yerine, kişiye aldığın hizmete göre ekstra ödüyorsun. Bu bizim bahsettiğimiz 2 kişi konaklama ve karavan fiyatı. Başka bir şey yok. Bir etrafı tur atalım. Bir de ondan sonra Tun'a gidelim. Aa, Ne oldu? soğuk ya. Soğuktur canım. Diyorum ya Akçay'da biz denize girerken ölüyoruz. Şeyden gelen Kaz Dağları'ndan gelen suyu bu kadar karın olduğu bu Alplerde nasıl soğuktur bu? Ama ne kadar soğuk? Girersin. Ben. Yani bir girersin. Ha bu şey demek girersin de ne kadar kalırsın belli değil. Denenebilir. Denir. Havanın biraz daha ısınması lazım. Ama sıcak olduğunda herkes girer. Welcome to Bern canım benim. Seyahat devam ediyor.